Medya Baronu'na hoş geldiniz. Ordumuzun veya diğer grupların yaptığı çatışmaları, taktikleri değerlendirdiğimiz yeni serimize giriyoruz. Ancak bu videoların çoğunu YouTube kısıtlamalarından dolayı fotoğraflarla anlatabileceğiz. Videolara vereceğimiz bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Daha fazla bu tarzda içerikler gelmesi için videoyu beğenebilir, takibi için de kanalımıza abone olabilirsiniz. O zaman başlayalım. Yıl 2017. Yer Elbap Akil Dağı. Şimdiki adıyla Albayrak Tepesi. O zamanlar IŞİD'in olan bu bölge Türkiye'ye sıkıntı çıkartan en büyük sorunlardan biriydi. Sınırdan topraklarımıza yaptıkları havanlı saldırılar ve altımızda kurulmaya çalışılan engel devleti. Bildiğiniz gibi altımızda bir terörist devlet kurulmak istendi. Saldırıların artmasıyla korunma gereği Türkiye yumruğu masaya vurdu ve Fırat Kalkanı operasyonu başladı. Ancak biz sadece harita durumlarını görebiliyoruz. Buradaki askerlerin ne çektiklerini bir tek onlar bilir. Şimdiki olaysa o zamanlar bilmediğimiz olaylardan biri. Fırat Kalkanı operasyonunun en kanlı zamanları. Bölgeye daha yeni girmişiz ve kontrolün tamamen alınması gerekli. İlerlemeler sonucu Akil Dağı'ndaki bölgedeki evlerle geçici bir üs kurulmuş. Görüldüğü üzere kısa duvarıyla birlikte sadece birkaç binadan ibaret, çok güçlü bir konumda değil. IŞİD bunu fırsat bilerek harekete geçmiş ve saldırı kararını vermiş. Kendilerinden o kadar eminler ki her olayı çektikleri drone kameraları bile var. Çünkü bu taktikleri güçlü rejim bölgelerine karşı her zaman işe yaramış. İşe yaramasaydı geniş alanları bir anda kontrol altına alamazlardı. Bize karşı da kullanıp internetin her yerinde paylaşacaklar. Bakın böyle yendik diye. Kısaca anlatmak gerekirse bu taktik şöyledir. Önce üssü savunan tanklar, toplar, ağır silahlar, ATGM füzeleriyle uzaktan vurulur. Ağır silahsız kalan üs zırhlı araç saldırısına karşı açık hale getirilir. Sonrasında zırhlandırılmış bombalı araç birden ortaya çıkarak üssü darmadağın eder. Psikolojik ve sistem olarak çökmüşüz, artık her türlü saldırıya açıktır. Bunu bilen IŞİD militanlarıyla bölgeyi basarak son noktayı koyar ve üs güçlü olsa bile alınabilir. Taktik bu şekilde. Hem insan psikolojisi hem de askeri yapı düşünülerek oluşturulmuş modern zamanın gerilla harbi diyebiliriz. Ancak bu taktiği bize uygulamaya çalışırken IŞİD'in unuttuğu bir şey vardı. Biz rejim askeri veya DAEŞ'li değiliz. Geçmişi olan modern bir orduyuz. Gelin bu taktiğe karşı ordumuzun yaptıklarına daha yakından bakalım. Günün sabahı bombalı ağır zırhlı araç hazırlanmış. Gördüğünüz gibi kafes zırhı bile var. Bu araçlar sıvbiyet olarak bilinir, özenle zırhlandırılıp güçlendirilirler. Bazen tank toplarının bile etki etmediği görülür. Saldırının ilk ayağı başladı. Normalde anti-tank füzeleriyle vurmaları gerekirken ordumuz bunu bildiği için bütün araçlarını duvarın arkasına saklamış. Ancak bu da etrafı gören ağır bir silahın olmamasına sebep olmuş. Tabii ki yaptığımız her şeyin bir sebebi var. Etrafı gören bir saldırı olmayınca IŞİD direkt bombalı saldırı aşamasına geçmiş. O zamanlar SİHA'larımızı bu kadar aktif kullanmadığımızdan beklenmedik bir saldırı. Tabi askerlerimiz bu saldırının olabileceğini bildiklerinden girişi zırhlı bir personel taşıyıcıyla kapatmışlar. Girişteki binada boş bırakılmış. İçeriye giremeyen aracın panikle patladığını görüyoruz. Muazzam bir şok dalgası ama sadece yakınındaki binada etkili. Kapıda duran zırhlı aracın son halini görüyoruz. Askerlerimizin çöktüğünü sanan IŞİD son aşamaya geçti ve tam gücüyle saldırdı. Kullandıkları zırhlı araçlar bile var. Peki sonrasında ne mi oldu? Üssü basan IŞİD sağa sola ateş açmaya başladı. Ama aslında hiç zarar veremediklerini ve cehenneme düştüklerini o anda anladılar. Özel kuvvetlerimiz teker teker hepsini avladı. Tabii ki görüntüleri burada paylaşamıyoruz. Bu tür videolarda hep yere yatan bir makinenin sağa solu taradığını görürdük. Bu nasıl vurulmuyor sorusunun cevabını böylelikle görmüş olduk. Karşıdaki Suriye askeri olduğundan öyle. Bize karşı sonları böyle. Sonuç olarak ordumuz bu olayda profesyonelliğini tekrardan göstermiş oldu. Ya da biz bilmesek de askerlerimizin gittikleri yerde yaşadıklarına şahit olduk. Zor zamanlar güçlü adamlar doğurur. Bizim için uğraşan bütün askerlerimize teşekkür ederek videoyu bitiriyorum. Görüşlerinizi yorum kısmında belirtin. Sizce bu seri devam etmeli mi? Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.